Dünyaca ünlü şef Alain Ducasse'ın mekanındayız. Bugün Londra'da çok özel bir yere geldik. Dünyaca ünlü şef Alain Ducasse'ın mekanındayız. Bulunduğumuz bölge Londra'nın en prestijli bölgesi Mayfair denen alanı. Karşımızda ünlü Hyde Park. Alain Ducasse'ın restoranı önünde bulunduğumuz Dorchester Otel'in içerisinde bulunuyor. Dorchester Otel, İngiltere'nin en önemli otellerinden biri. Kraliyet balolarına, ünlülerin düğünlerine ve yemeklere ev sahipliği yapıyor. İlk gelen biz olduk buraya. Harika, çok şık bir ortam var. Good evening. Good, how are you? Yes, very good, thank you. Nice to have you with us tonight. Intervention with 3 courses, but then you will have to pick your starter and your main course from the tasting. You can freshly shave on top of the lobster dish. Smells. Should I just leave it on the table? Yeah, please. Canapes from the chefs with a multi-seed cracker, topped with some dill, radish, and fermented hazelnuts, and a lobster roll wrapped in daikon and nasturtium leaf. 100 yılın şefi olarak kabul edilen Joël Robuchon'un 2018 yılında hayatını kaybetişinden sonra Alain Ducasse dünyanın en iyi şefi olarak kabul ediliyor. 21 Michelin yıldızına sahip, dünyanın en fazla Michelin yıldızını elinde tutan şef olarak da geçiyor. Alain Ducasse'ın hayat öyküsü gerçekten çok etkileyici bir başarı hikayesi. Fransız kırsalında bir çiftlikte büyüyor. O çiftlikte mevsimleri ve mevsim meyvelerini, sebzelerini öğreniyor. Ailesi onu pazara gönderdiğinde düzgün, doğru sebzeleri, meyveleri seçip almayı öğreniyor. Bir şef için en önemli olan doğru ürün seçimine o yaşlarda başlıyor. Daha sonra gastronomiye olan ilgisi gitgide artıyor. Gastronomi ile ilgili okullara gidiyor ve 20'li yaşların ortasında La Terrasse restoranında 2 Michelin yıldızını kazanıyor. Tam o zaman da hayatını değiştiren bir olay meydana geliyor. Ekibiyle birlikte bir yolculuk yaparken uçak kazası geçiriyor. Uçaktaki tüm yolcular Alain Ducasse haricinde vefat ediyor. 6 saat sonra ulaşıyorlar Alain Ducasse'a ve 1 sene boyunca 15 tane ameliyat geçiriyor. Tedavi sürecinde tarifler oluşturmaya devam ediyor. Mutfakta olmadan bir mutfak nasıl yönetilir onun tekniklerini geliştiriyor ve bu azmi, bu öğrendikleri ona büyük başarılar katıyor. Ve şu anda dünyaca ünlü 30 tane restoranın başkanlığını yapıyor. Have you made a decision? Yes, we will have testing menu. And the white truffle Yeah. for both and the lobster? Thank you. Thank you. very much. Thank you. Thank you. 2015 yılında uzay istasyonuna yaptığı yemekle gündeme geliyor. Fransızca dışında bir dil şimdiye kadar konuştuğunu hiç görmedim. O yüzden hep altyazılı şekilde takip ediyorum kendisini veya yazılarını çevirilerden takip ediyorum. Takdir ettiğim bir düşünce, kültürlerini yaşatmak için, sahip çıkmak için yaptıklarını tahmin ediyorum. Alain Ducasse restoranlarında bütünsel bir yaklaşım sergiliyor. Menünün uyumuyla ortamın uyumuna çok dikkat ediyor. Yazı fontlarından çatal bıçak takımına kadar her şeyi kontrol ediyor. Şimdi yeni başlangıçlarımız geldi. Eğitime çok önem veriyor. Dünyanın dört bir yanında yemek okulları var. Ducasse Enstitü adını altında. Ciabatta, sourdough or rye bread? Of course, sourdough. Sourdough, the Yeah. best one. Yeah, best one. Is this brioche, right? Yes, kind of. It's a Scottish bread. Scottish bread, yeah. Exactly. Okay. So on the marble we're serving a salted butter. It's coming from Suffolk, north east of London. Yeah. We recommend to use the silver one. The other one to use the white spoon. Okay. We're serving a soya curd, so fermented soy milk with lemon juice. Başlangıçlarımız geldi. Yani amuse-bouche neydi? Menüde olmayan ama şefin ikramı olan sürpriz atıştırmalıklar. Şu krakerden başlayacağım. Çok tahıllı, susamlı, turp taneleri ve tereyağıyla birlikte krema haline getirilmiş yeşillikler. Bakalım lezzeti nasıl? Çavdar tadını alıyorum.
siyah ve bizim bildiğimiz kahverengi susam tadı var. Hepsi kavrulmuş. Çok güzel. Ağızda ısırdığınızda patlayan çok lezzetli bir tat bırakıyor. Turplar turşu halinde yapılmış. Onlar da böyle bir mayhoşluk ve ferahlık bırakıyor ağızda. Bu küçük yeşillikler de dereotu gibi ve şöyle yine nane soyundan gelen o şişo denen otlardan var. Tuttuğunuzda da zaten çok hafif bir şey. Çok güzel yapmışlar onu. Ekmek olarak da özellikle istediğim İskoç ekmeğinden brioche benzeri bir ekmek, yumuşak formda. Yine soda ile yapılan çok lezzetli bir ekmek. Bir tane çavdarlı ekmek istedik ve bir de şöyle bir ekşi mayalı bir ekmek istedik. Bu ekşi mayalı ekmekleri koklamayı çok seviyorum. Çavdardan yapılmış bir ekşi maya. Çok güzel gözüküyor. Bir diğer başlangıcımız da daikon turşusuna sarılmış ıstakoz var içerisinde. Üzerinde yine o şişo denen ekşi yeşillikten var. Bakalım bunun lezzeti nasıl? Daikon bir beyaz bir turptur aslında. Uzak Doğu turbudur. Çok ferahlatıcı, güzel bir tadı vardır. İçerisindeki ıstakoz da haşlanarak yapılmış çok lezzetli bir formda, kıvamda çok güzel bir ıstakoz. Isırdığınızda önce daikon turşusunun ferahlatıcı tadını hissediyorsunuz. Daha sonra protein kısmında ıstakozun o güzel balık tadını alıyorsunuz. Çok fazla bir sos kullanılmamış. Sadece balığın tadı var içerisinde. O bahsettiğim şişo denen güzel yeşillikte bir nane tadı bırakıyor ağızda. Ferahlatıcı bir başlangıç yapılması istenmiş burada. Gerçekten çok hafif bir başlangıç oldu. Krakerde de bir ferahlık vardı. Turşuyla birlikte de bir ferahlık oldu. Şimdi ben özellikle şu tereyağını ve soya peyniri yapmışlar. Onu çok merak ediyorum. Bu soya peyniri de limon suyu ile birlikte fermente edilmiş. Üzerinde değişik tohumlar var. Şu güzel yumuşak ekmeğimizin üzerine İngiltere'nin kuzeyinden gelmiş tereyağından birazcık sürüp tatmak istiyorum. Bakalım. Böyle restoranlarda bu tarz tereyağlar ekstradan kremayla ve tuzla tekrar işlem görüyor. Genelde o şekilde servis ediyorlar. Burada öyle değil. Süt tadını da alıyorsunuz. Yağ tadını da alıyorsunuz. Çok güzelmiş. Şu soya peynirini özellikle bu tahta kaşıkla almamı istediler. Bakalım şu soya peynirinden limonla fermente edilmiş soya peynirinin tadı nasıl? Üzerinde değişik keten tohumu tadı alıyorum. Limonla fermente edildiği çok belli. Karabiber var içerisinde. Very nice. Ve etkileyici bir sunumla deniz tarağı geldi. Çok güzel gözüküyor. Crystal caviar. Havyar servis edecekler. Bu kristal havyar en iyi havyarlardan biridir. Çok pahalı bir havyardır. 30 gramı $500 civarında seyrediyor. Şimdi bir sosla birlikte havyardan servis ettiler. Deniz tarağımızın üzerine döktüler. With Greek yogurt and caviar pressed condiment at the base, and citrus bud blanc, sorrel leaf and crystal caviar. Perfect. Thank you. Dayanamıyorum. Önce tadacağım, sonra yorumlayacağım sizin için. Bazen çok beğendiğim şeyleri, çok beğendiğim sözleri yineliyorum. Keşke bir teknoloji olsa, size bu lezzeti hissettirebilsem. Çok lezzetli. Hayatımdaki yediğim en güzel deniz tarağı. Birçok yerde deniz tarağı yemişimdir. Bu gerçekten en lezzetli olanlarından. Birçok tadın birleşimi, arpacık soğanı ile birlikte yapılmış tereyağlı sos çok güzel bir yağlı bir tat bırakıyor. Onunla başlıyorsunuz. O bademsi tattaki havyar, küçücük o havyar taneleri daha güzel bir lezzet oluşturuyor. Deniz tarağı İskoçya'nın sularından çıkmış en güzel deniz ürünlerindendi. Çok güzel pişirmişler. Lezzetinde eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Yumuşaklığı, sıcaklığı, ısısı
Her şeyi harikaydı. Isırdığınız zaman çok yumuşak olmayan, çok da sert de olmayan lokum dediğimiz kıvamda harika bir lokma alıyorsunuz. Hiçbir deniz ürününe benzetemeyeceğim ayrı bir tadı vardı bu pişirme tekniği sayesinde. En son dibindeki yoğurt ve üzerindeki yeşillikler ağzınızda çok farklı tat bırakıyor. Hepsinin birlikte karışımı da unutulmaz bir tat olarak aklınıza yazılıyor. Bu çok güzel bir tabaktı. Benim belki de Michelin yıldızlı restoranlar içerisinde yediğim en güzel başlangıç tabaklarından biri olabilir bu. Gerçekten çok beğendim bunu. How was the Yeah. first one? The best in my life. Perfect, yeah, perfect. Buranın yönetici şefliğini Jean-Philippe Blondet yapıyor. Şimdi yeni servislerimiz geliyor bu arada. Her yeni servis yeni bir lezzet demek. O yüzden yeni bir servis gördüğümde çok seviniyorum. Şimdi belli ki sıvı formda bir şey gelecek. Balık olacağını tahmin ediyorum. Bakalım neler gelecek. Alain Ducas'ın ve Şef Philippe Blondet'in genel tarzı sağlıklı menüler oluşturma üzerine. Ekstradan tuz, yağ gibi öğelerle lezzetlendirme yapmıyorlar. Mümkün olduğu kadar tuzu doğal kaynağından almanızı istiyorlar veya böyle çok güzel deniz tuzu bırakıyorlar. Ekstradan tuz dökmek isterseniz veya yağ da aynı şekilde ürünün kendi yağından veya soslardan kaynaklanan sağlıklı yağlarla yapılmış soslar kullanıyorlar. Genelde klasik teknikleri kullanan çağdaş bir Fransız mutfağı burası. İngiliz ürünleriyle birlikte harmanlanarak ortaya çıkan bir mutfak. Şu ana kadar yaşadığımız deneyim de çok güzel. Arkamda gördüğünüz yerde özel bir oturma alanı. 4500 adet led ışıkla meydana gelen bir perde. İçerisinde özel menü seçebildiğiniz özel bir oturma alanı oluyor. 7 kişiye kadar bu alanda oturabiliyorsunuz. Bir akşam geçirebiliyorsunuz. Belki bir gün bir takipçi buluşmasını orada gerçekleştiririz. Kim bilir, Allah büyük. Yaparız bir gün. So this is our very special table, the table lumière, because it's surrounded by light, basically, and all the crockery and chinaware are from Hermes. I search on the internet 4,500 lights. Is it correct? Yeah? Indeed. Yeah. Indeed, yeah. So yes, then you have different actually crockery that you have to pick from Hermes. So tonight they choose fil d'argent. We have different. Impressive. Ve geliyor, yeni bir heyecan geliyor. Mackerel, beetroot and wasabi combination. So the base, we're having a mackerel with actual wasabi and beetroot cooked in barbecue. We're having a mackerel himself, which is marinated in rice vinegar, a slice of raw beetroot, finishing with a chilled beetroot broth, which is infused with ginger, fennel seeds, and celery. Okay, thank you. Pancar, uskumru ve wasabi olduğu söylendi. Bakalım şu üst tarafta şöyle ince doğranmış bir pancarın altında, evet, o güzel renginden uskumrular belli oluyor. Pancar suyunu çektirmişler ve sos olarak kullanmışlar. Çok yakışmış. Alt tarafında zencefil tadı var. Uskumru şöyle çok işlem görmemiş bir uskumru. Şu güzel rengine çok severim uskumrunun. Bakalım. Ve son olarak şöyle bir pancardan da alalım. Bütün tatlardan aldım. Çok güzel. Böyle Şef Jean-Philippe Blondet'in bir yazısında okumuştum. Burada yapmak istediği şey, Fransa'da bir ormanda yürüyorsunuz ve deniz kenarındasınız. Yürürken karşınıza gelen malzemelerle bir tabak hayal edin, ben onları yapıyorum diyor kendisi. Gerçekten öyle bir tabak olduğunu hissediyorsunuz. Çok güzel. Otantik yeşillikler var. Wasabi'nin tadı çok yakışmış. Zencefil. Kullanılan bütün malzemeler tatlı, ekşi, acı ve uskumru balığının eşsiz tadı. Çünkü uskumrudaki balık tadı hiçbir balığa benzemez. Yediğiniz zaman bu uskumru dersiniz. Çok belirgin bir tadı vardır. Böyle belirgin bir balık tadına bu şekilde karışımla özellikle glaze edilmiş bir sosla, tatlı bir sosla bitiriş harika olmuş. Bu tabakta tamamen bitecek güzel bir tabak. O zaman afiyet olsun Şef Kadın. Yine her Michelin yıldızlı restoranda olduğu gibi çok ilgililer. Bardaklarınız asla boş kalmıyor. Bir şey bittiği zaman hemen yineliyorlar. Her seferinde her tabaktan sonra
servisleriniz de değişiyor ve yemeğin içeriğine göre çatal bıçaklar getiriyorlar. Tazelik hissi veriyor insana. Bir sonraki yemeği böyle benim gibi merakla bekliyorsunuz. Yani bu restoranlarda geçen zamanı gerçekten hayret ediyorum. 1 saat 10 dakika falan oldu ve daha 3 tabak yedik. Sanki yeni gelmişiz gibi hissediyorum. Ama o deniz tarağının tadı hala damağımda. Yani gerçekten bir Michelin yıldızlı restorana tekrar gelirim hissi genelde çok olmuyor. Çünkü mümkün olduğu kadar fazla yeri denemek istiyorsunuz. Ama sadece bu deniz tarağı için gerçekten bir gün buraya tekrar gelebilirim. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi sıradaki yemek çok beklediğim, özellikle merak ettiğim bir yemek. Buranın imzalı yemeği. Istakoz madalyon. Karışık bir tabak. Çok değişik bir yorum. Şu anda heyecanla o tabağı bekliyorum. Burası da çok rahat bir Michelin yıldızı restoran. Yine önünde vale servisi yoktu. Mütevazi bir girişi vardı. Mütevazi bir karşılaması vardı. Şu ana kadarki deneyimim gerçekten çok iyi. Türkiye'deki Michelin yıldızlı restoranları da deneyimleyip sizlere aktarmayı çok istiyorum. Umarım oralarda da yer bulma şansım olur ve bir gün oralara da gidip kendi ülkemizdeki Michelin yıldızlı restoranları da test etme şansım olur. Duyduğuma göre şu anda çok uzun bekleme sıraları varmış. Olsun, bekleyeceğiz. Bize de sıra gelecek. O zaman da birlikte diğer misafirleri mümkün olduğu kadar rahatsız etmeden anlatmaya çalışacağız. Sevgili Fatih Tutak, buradan duy beni. Bana torpil yap. Yani hak yemek yok. Umarım şansımıza bir sıra boşalır. Galiba heyecan yapmak istemiyorum ama yok, bizimki değilmiş. Tamam. Böyle hep diyorum ya, bu şey gibi oluyor. Bir restorana oturduğunuzda geçen tabakları izlemek böyle film fragmanı izlemek gibi oluyor. Böyle bir sonraki yemeğinizin ne olacağını görüyorsunuz. Bir heyecan katıyor. Tadı nasıl diye merak ediyorsunuz. Biz 3'teyiz, daha 4 var. Bekle Şef Kado. Çok güzel bir gece geçiyor şu anda yine. O zaman kombuçadan devam. Doydukça gülen bir yapım var benim. Yani şef çok başarılı bir iş yapıyor bence. Sadelikle şaşırtıyor. Yaşayan bir efsanenin 3 Michelin yıldızlı restoranda deneyim yaşamak çok ayrı bir keyif. Sanki Beethoven hayatta ve onu bir orkestrayı yönetirken izliyorsunuz gibi. Ya da daha yeni Selahattin Tanyeli'nin tangosunu izliyorsunuz. Yeni tabaklar geçti de orada dikkatim dağıldı. Geliyor. I was waiting for this. On the way to make it better with white truffle from Alba. Yeah, perfect. Thank you. Very welcome. So the most famous dish of the restaurant now for you. It's been on the menu since 2007 when we opened. Lobster medallions, truffle chicken quenelles, semolina pasta, which is very crunchy, iringi mushrooms, and an aubergine sauce. We do eat a little bit of everything all together. Bu beyaz trüf mantarının kokusu çok güzel. Bu bir beyaz mantar. Fransa'nın güneyinde yetişen çok eşsiz bir mantardır. Çok güzel kokusu ve lezzeti vardır. Bu tabak dediğim gibi buranın imzalı tabaklarından. Istakoz madalyon tabağı deniyor buna. Madalyon bir etin kesilme biçimidir. Genelde böyle 1-2 santim kalınlığında yuvarlak olarak kesilen etlere verilen isimdir. Istakoz madalyon yapmışlar. Tavuk kenel dedikleri şu. Kenelde bir Fransız mutfağı üründür. Bir etin kremalaştırılmasından meydana gelen bir üründür. Bu et de olabilir, balık da olabilir. Bu tavuktan yapılmış bir kenel. Alt tarafında soslar var. O sosların tadına bakacağız. Şöyle göstermek istediğim sert kıvamda irmikten yapılmış bir makarna var. Sadece irmik ve yumurta kullanılıyor. Başka hiçbir şey kullanılmıyor bunun yapımında. Öncelikle şu tavuk kenelden tatmak istiyorum. Bu çünkü yapımı zahmetli olan, ustalık gerektiren bir şeydir. Krema ile birlikte tavuğun blenderdan geçirilmesiyle birlikte kıvam alan lezzetli bir üründür. Bakalım burası nasıl yapmış. Çok güzel. Tavuk o tadını kaybetmemiş. Çok fazla kremayla öldürmemişler. Lifi olmayan bir tavuk tadı kalıyor ağzınızda. Ama o insanı bazen
çok seçmeyeceği yumuşaklıkta olan etlerden değil. Orta kıvamda bir sertliği var. Dediğim gibi tavuk tadı hala ağzımda. O kaybetmemesi çok önemliydi. Krema da rahat bir şekilde yemenizi sağlıyor. En son ağzınızda güzel bir yağ tadı kalıyor. Güzel. Keneli çok güzel yapmışlar. Ben özellikle şu türf mantarından bir tek olarak tatmak istiyorum. Çok güzel, taze. Bu mevsimin ürünü olduğu için Fransa'dan gelen özel bir lezzet. Harika bir mantar. Bunda herhangi bir işçilik yok. Sadece rendelediler üzerine gördüğünüz gibi. Bakalım bu madalyondan tadalım. İstakozun madalyonunu nasıl? Daha önce hiç ıstakoz madalyon yememiştim. Çok güzel bir sosla yapılmış. Yine sosunda soğan tadı alıyorum, rezene tadı alıyorum. Yumuşak değil, çok sert de değil yine. Tam çiğneme kıvamında. Tavuk da ikisi çok güzel uymuş. Tabii normalde bir nişasta, bir karbonhidrat, bir protein olarak gitmek lazımdı ama ben 2 protein üst üste gittim. Gayet de güzel, lezzetli. Şu mantardan tatmak istiyorum. Bakalım bu mantarın tadı nasıl? Balığın sosuyla birlikte pişmiş. Lezzeti çok harika. Madalyonun geri tarafı. Bakalım. İstakozun bu kısmı biraz daha sert kıvamda, daha lifli. Bu soslarla birlikte çok güzel bir lezzet kalıyor ağızda. Ben yerken de en son kalan tadı çok önemsiyorum. Bu son kalan, çiğnedikten sonra ağzınızda kalan tat çok güzel. Normalde deniz ürünleri hep tuzlu bir şekilde servis edilir. Ben de ekstra bir tuz dökmüyorum. Az tuzlu diyebileceğimiz bir kıvamda. Ama sosların tuzu zaten yeteri kadar besliyor. Çok güzel. Güzel makarnadan da şöyle tatmak istiyorum. Makarnanın içinde krema da var. Şu şekilde. Tam tahmin ettiğim gibi irmikten yapılan bir makarna olduğu için daha diri diyebileceğiniz ama sert değil. Çiğnerken kolay bir şekilde ağızda dağılıyor. Sadece formu daha sert. Tam sevdiğim kıvamda bu oluyor. Bu da çok güzel. Soslarda bir tanesi ıstakoz sosu. Istakoz yapılırken kullanılan suyla birlikte değişik sebzelerle birlikte yapılan bir sos. Beyaz olan sosta mascarpone peyniri tadı alıyorum. Mascarpone peyniri, krema ve zeytinyağıyla birlikte yapılan bir sos. O da çok güzel. Şöyle bir karışım yapacağım. Trüf mantarı ve madalyondan birazcık alalım. Bu küçücük tabağa o kadar çok lezzet sığmış ki bu lezzetlerin hepsini ayrı şekilde düşünüp tek bir tabağa koymak da büyük bir yaratıcılık bence. Soslarla süslemek, renk uyumunu yakalamak. Çünkü burada birçok rengi, doğadaki birçok rengi görüyorsunuz. Beyazı, sarısı, kahverengisi, kırmızısı çok güzel bir şekilde ahenk oluşturmuş. Ben bu tabağı da bitireceğim. O zaman afiyet olsun Şef Kadın. Alain Ducasse mutfağındaki, restorandaki bütün ince ayrıntılarla uğraşıyor fakat şeflerini de özgür bırakıyor. Esnekliğe veya yeni tabak yaratma şanslarına sahipler. Tabii ki Alain Ducasse'ın kontrolüyle birlikte. Şef Philippe Blondet gerçekten çok başarılı bir şef. Şimdiye kadar hazırlanan yemeklerin hepsi harikaydı. Yönetici şef olmak çok zor bir görevdir. Profesyonel mutfaklarda çok sessiz bir ortam vardır. Duyacağınız tek şey elinde bıçak varsa arkandayım derler. Şefin sesi dinlenir her zaman. Çok güzel bir disiplin vardır. Eğer bu akşam da şansımız yaver giderse mutfağı görme şansımız olursa buranın mutfağını görmeyi çok istiyorum. Şimdi yeni bir tabak daha bekliyoruz. Bu tabak da merak ettiğim tabaklardan. Kalkan balığı gelecek birazdan. Bakalım onu nasıl yapmışlar. Heyecanla bekle Şef Kadın. Şimdiye kadar balık ağırlıklı bir menü denedik. Şef bunu özellikle seçiyor. Balığın daha faydalı olduğunu, insan sağlığına daha yararlı olduğunu düşündüğü için bu şekilde bir menü dizayn ediyor. Balıklar yüksek ateşte pişip besin değeri kaybolan pişirme tekniklerinden geçmiyor. Bu mutfakta gördüğüm İngiliz ürünleriyle Fransız pişirme tekniklerini uyarlamaları, tahıllar, sebzeler, güzel deniz ürünleri kullanılıyor. Şu anki tek isteğim şarjımın bitmemesi, bu güzel geceyi sonuna kadar sizlere aktarabilmek. Çünkü gerçekten çok keyifli, çok özel bir akşam yaşadığımı hissediyorum. Bulunduğunuz yer Dorchester Hotel.
İngiltere'nin en önemli oteli. Normalde hiçbir Michelin yıldızlı restoranda olmayan kıyafet kodu kuralı var burada. Ceket, gömlek istiyorlar. Tişört veya spor ayakkabıyla gelmenizi istemiyorlar. Tabii bu içinde bulunduğu otelden kaynaklanan bir kural. Çok kısık sesle bir müzik var bu sefer. Kapının önünde yine vale servisi yok. Fine dining denen birinci sınıf restoranlar veya otel mutfakları, Michelin yıldızlı restoranlar beni çok duygulandırıyor. Çünkü bu kapının arkasında mutfakta gerçekten çok büyük emek var. Bir menünün dizaynı en az 2 sene sürüyor. Ve diğer tabağımız geldi. Here we have the fillets of Cornish turbot, which is roasted, Yeah. topped off with a chestnut puree. Chestnut puree. Yeah, Yeah. On the side you have the colibos cabbage. So the leaf of colibos cabbage we lay out. Okay. Inside we have a chestnut puree, we have some fermented cabbage, we have some roasted cavolo nero, and clementine segments. It's all rolled together and cooked on the big Brunei barbecue, so it's a little bit smoky. And the sauce we poured is a sabayon. And Okay. then on top there's a cavolo nero reduction. Perfect. Evet, çok iştah açıcı, güzel bir tabak. Genelde şu soru geliyor. Yani küçük küçük porsiyonlar doyuyor musunuz? Aslında daha 3. tabakta lezzete doyuyorsunuz. Çok yoğun tatları olan tabaklar olduğu için geldiğinizde doyma ile ilgili hiçbir sıkıntınız kesinlikle olmuyor. Ben mesela şu anda gelenlerle bayağı aslında doydum. Bunlar şu anda sadece lezzet patlaması yapan ekstra tabaklar oluyor benim için. Şimdi çok güzel bir tabak geldi. Kalkan balığı ve İsveç pazısına sarılı kestane ve mantar püresi var. Beurre blanc denen tereyağlı arpacık soğanıyla hazırlanan yine o sostan var. Beyaz bir sos olduğu için beyaz biber tatlandırılmış, az tuzla tatlandırılmış bir sos. Köpük kıvamına yakın bir kıvam vardı ama köpük sos değildi. Yani burada bir şey pişirirken herhangi bir agar agar tozu gibi veya hidrojen gibi şeyler kullanılmıyor. Bıçak ilgimi çekti. Bizdeki baklava kesme bıçaklarına benziyor, kalın. Bu genelde bir şey kestiğinizde dağılmasın diye böyle kalın bıçak kullanılır. Buradaki amaç nedir ona bakacağız. Belki de bu pazıyı keserken olabilir. Öncelikle pazıdan tatmak istiyorum. Hatta şu üzerindeki kıtır gözüken kestane. Kurutulmuş kestane rendesi var üzerinde. Bakalım. Şimdi şu İsveç pazısından alıyorum. İçinde evet şu güzel mantarlardan gözüküyor. Bu girol denen kayısı tadına yakın mantarlardan kullanılıyor. Ve kestane püresi var. Bakalım pazının lezzeti sosla birlikte nasıl? Bu pazı, İsveç pazısı çok ilginç bir sebze. Ispanakla çok karıştırılır ama tat olarak çok yakın değillerdir. Birçok rengi vardır. Hatta gökkuşağı gibi olanları bile vardır. Çok güzel pişirmişler. Onu bir şeyle doldurmak genelde benim çok gördüğüm bir fikir değildi yurt dışında. Çok güzel bir pazı dolması yapmışlar. İçinde kestane ve mantarla yapılan bir karışımla harika olmuş. Sos pazı ile birlikte de çok yakıştı. Ve kalkan balığı. Kalkan balığı da genelde yuvarlak olarak hep servis edilir. Burada böyle uzun şekilde kesmişler. Üzerine yine tahıllardan dökmüşler. Bakalım. Evet, hiç dağılmadı. Normalde dağılabilir bir yapısı vardır. Keskin veya ince bıçakla kestiğinizde bu balık dağılır. O yüzden bu kalın bıçağı yapmışlar. Bakalım sosla birlikte. Tuz ve biber oranı çok az. Ama yağ ve sos tadı var içerisinde. Yani tamamen böyle hiçbir şey kullanılmadan yapılmış bir balık değil. Tam olarak lokum gibi olmuş diyebileceğim kıvamda. Ne sert ne yumuşak. Tam çiğneme kıvamında. Tuz tadının yoğun olmaması bir deniz ürününde çok güzel bir şey. Çünkü zaten kendiliğinden tuzlu bir yapısı var. Sosla birlikte o tuzu alıyor olmanız, o dengeyi öyle sağlıyor olmanız bence çok
ustaca bir düşünce. O zaman ben bu tabağı da bitiriyorum. Bu arada hemen yolun kenarındayız. Karşımız Hyde Park ve arada geçen caddede meşhur Park Lane Caddesi. Bulunduğumuz bölge Mayfair bölgesi. Mayfair, İngiltere'nin, Londra'nın en prestijli bölgesi. En ünlü gece kulüpleri, barlar, restoranlar ve oteller bu bölgede bulunuyor. Şimdi yine yemek geldi. Yeah, following with Denbighshire venison. So with butternut squash cake, meat that we fill the condiment made with seaweed sauce, kombu, salty fingers on fire. On top, with a crumble, which is we use all the trimmings from the butternut squash, mixed with some juniper berries and big peppercorn. Wow, perfect. Şu anda gelen koku çok güzel. Servis çok güzel. Her seferinde bir servisi 4 kişi yapıyorlar. Birisi tabağa getiriyor, birisi sosu döküyor, diğeri baharatını döküyor. Çok ilgili, güzel bir servis. Yine çok dikkat çeken güzel bir et bıçağıyla geldi. Bu bir geyik eti. Geyiğin sırt eti. İngiltere'nin batısında yetiştirilen geyiklerden. Bal kabağı var alt tarafta. Kombu denen deniz yosunundan var. Bu Asya mutfağının meşhur kombusu, şu yeşiller. Benim de çok kullandığım dashi denen ürün de bu kombudan yapılıyor. Şu üst tarafındaki kıtırlar da bal kabağıyla yapılmış kıtırlar. Bakalım hepsinin karışımında en son lezzet nasıl, çok merak ediyorum. Bu sefer önce etten başlayacağım. Bu arada et yapımında kullanılan suyu tekrar bal kabağıyla karıştırıp bir sos elde etmişler. Onun da lezzetini merak ediyorum. Şöyle bakalım. Ben özellikle orta pişmiş istedim. O yüzden böyle hafif pembe bir et. Bıçak çok güzel bu arada. Keskinliği, hafifliği muhteşem bir bıçak. Ve pembelik içinde de aynı şekilde devam ediyor. Pembe kısmını sosa batırıyorum çünkü dış tarafı mühürlendiği için sosu dış tarafı çok fazla yemeyeceği için iç tarafında sosun daha rahat bulaşmasını sağlıyorum. Tabii bu kadar deniz ürününün üzerine, hafif şeylerin üzerine bunun tadı çok böyle olgun geldi. Çok doyurucu geldi. Bu bekletilmiş bir et belli. Çok güzel olgunlaşmış. Olgun bir tadı var. Aynı böyle peynir yediğinizde olgun peynirin tadını nasıl alıyorsanız ette de onu alıyorsunuz. Ağzınızda o olgun tat kalıyor. Sos çok güzel. Ağır bir sos değil. Zaten kendi suyundan çıkan bir sos olduğu için çok yakıştı. Bakalım şimdi şu sebze karışımından da şöyle biraz almak istiyorum. Hepsinden aynı anda alabildiğimce. Evet. Harika bir karışım. Bal kabağının böyle rende şekilde yapılıyor olması ilk kez gördüğüm bir şey. Arada acı bir tat var. Bal kabağı kıtırları muhteşem olmuş. Çünkü en son yediğinizde bütün sebzeler yumuşak. Çok güzel bir şekilde ağzınıza eriyor. Tatlı, acı. En sonu kıtırlar. Çiğnediğinizde yine bir bal kabağı patlaması yaşıyorsunuz. Çok güzel. Çok lezzetli o da. Geyiğin yanında çok iyi düşünülmüş. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi geyikte olgun bir tat var. İkisi birlikte çok dengeleyici. Tatlı, acı ve olgun bir tatla birlikte çok güzel bir sona geliş tabağı. Çok lezzetli. Bu da tamamen bitecek güzel bir tabak oldu. Şimdi bir sonraki tabağı bekliyoruz. Bu tabağı beklerken zamanı doğru kullanmak adına size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Esas mesleğim bilgisayar programcılığı. Yemek yapmayı çok seven, yemek yemeyi çok seven bir yapım var. Diyecektim tam. Şu anda diğer tabağımız geliyor. Tekrar böyle bir şey koyulduğuna göre ne geldiğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu arada hiç damak temizleyici gelmemişti. Evet. French cheese selection to follow. From left to right, we're having our Comté cheese, 36 months, Brie de Meaux, and Fondambert, blue cheese. Nice one, baguette. Baguette. Dressed salad to be enjoyed at the end. Perfect. Thank you. Bir peynir tabağı geldi. Fransız seçkin, Fransız peynirlerinden oluşan bir tabak. Güzel bir kesimle. Roquefort peyniri var.
brie peyniri var ve Comté peyniri. Ben özellikle bu Comté peynirini çok severek tüketirim. Fransa ile İsviçre sınırındaki inek sütünden elde edilen güzel bir peynirdir. Ve en merak ettiğim Fransız bageti. Ekmekler arasında benim en sevdiğim ekmektir. Yapımı en zahmetli olanıdır. Ve usta bir elden çıktığı zaman çok lezzetli bir ekmektir. Bir Fransız fırınında eğer baget görürseniz mutlaka alın. Mutlaka güzel bir ekmekle karşılaşacaksınızdır. Bakalım içindeki, evet, şu hava kabarcıkları zaten çok güzel bir şekilde mayalandığını gösteriyor. Gereğinden fazla mayalanma yok. O da çok önemli bir kriter. Kokusu da çok güzel. Çavdar değil, tam buğday bu sefer. Karışımı beyaz un ve tam buğdayla karışmış. Zaten şu oluşan kahverengiliklerde buharla birlikte oluştuğunu gösteriyor. Üzerinde fazladan bir un birikintisi yok. Çok güzel. Her şey tam olması gerektiği gibi. Çünkü bu baget ekmeğini de fırıncılık anlamında değerlendirecek olursanız bu da bir sanat eseri sayılabilir. Çok dikkat ettiğim önemli şeylerden biridir. Ekmek hamurundaki bir ekşilik vardır. Maya tadı gelmez. Ekmeğin hamurunun bir ekşiliği vardır. Çıplak olarak sadece onu yediğiniz zaman o tadı alırsınız. Ona bayılırım. Bizdeki somun ekmekleri de eskiden o şekildeydi. Hala öyle yapan fırınlar var. Şimdi peynirlerden tatmak istiyorum. Bakalım. Evet. Tam istediğim şey oldu. Güzel bir roquefort yediğiniz zaman şu çenenizin şu iki yanında birazcık şöyle bir hareketlenme hissedersiniz. O onun çok güzel küflendiğini gösterir. Krem tadı çok güzel. Küf tadı muhteşem. Tam ekmeğin üzerine sürüp yemelik oldu ama bu. Diğer peynirlere geçmeden önce böyle güzel bir peynir bulmuşken sen gel dünyanın en iyi şefinin 3 Michelin yıldızlı restoranına ama peynir ekmeği en çok beğendiğin şeylerden olsun. Çünkü peynir de çok güzel, ekmek de çok güzel. Bakalım biri nasıl? Çok olgun biri peyniri. Tam yağlı, tuzsuz peynir yiyorsunuz sanki. Olgunluğu oradan hayal edebilirsiniz. Bir yandan da tulum peynirinin o tuzlu mayhoş tadı var. Krem peynirinde tuzlu bir tadını birleştirdiğinizde üçünün ağzınızda yaratabileceği tadı hayal ederseniz bu tam da o şekilde. Bakalım Comté'ye. Comté de zaten çok olgun bir peynirdir. İnek sütünden kaynaklı tatlı bir tadı var. Bekletilerek elde edilen bir peynir olduğu için pütürleri hissedebiliyorsunuz. İnce kesilmesine rağmen, küçücük bir tat almış olmama rağmen çok yoğun bir tadı var. Yani bu bütün peynirler aslında çok fazla. Bu ekmekle birlikte çok güzel şekilde gider. Genelde yurt dışında, özellikle Fransa'da peynir tatlı niyetine tüketilen, daha doğrusu tatlı niyetine değil, bizdeki tatlı sıralamasını alan bir yemektir. Sorarlar ya tatlı ister misiniz veyahut da peynir ister misiniz diye seçenekle sorarlar. Yemeğin üzerine güzel bir uzun ağız temizleyici, keyif veren güzel bir tadı vardır. Böyle ekmekle birlikte genelde peynir tüketilir. Bu akşam da öyle bir menü seçmişler. Bakalım biz şimdi bu peynirleri yerken sevgili kameramanımla birlikte hem sohbet edeceğiz hem de onun yemediği roquefort'u yiyeceğim. Burada birçok şey daha farklı işliyor. Alain Ducas'ın ekolüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela yemekler arasında damak temizleyiciler gelmedi ama zaten yemeklerin birbiriyle ahenki o damak temizleyiciye ihtiyaç duyulmadı. Gittikçe hafiften yoğuna giden bir lezzet bütünlüğü vardı. Her tabakta biraz daha ağırlaştı, biraz daha ağırlaştı. En son zaten o en yoğun olan et tabağı vardı. Daha sonra o aromalı peynirler vardı. Şimdi
tatlıdan önce bir sorbet gibi bir şeyle gelmelerini bekliyorum. Bakalım, bilmiyorum. Muhtemelen bu sorbet yemek için olduğunu düşünüyorum. İlk kez gördüğüm şeylerden biri de servis peçetesi. Normalde değişmez. Tatlı öncesinde bunu da değiştirdiler. Güzel ayrıntılar. Mesela şarjımız bitti dedik. Hemen şöyle şık güzel bir batarya getirdiler. Telefonumuzu şarj etmek için. Çok ilgililer. Kafanızı kaldırdığın zaman size bakan, normal zamanda da izliyor hissi vermeyen çok profesyonel, güzel çalışanları var. Güler yüzü, sıcak ve isteğinizi anlayan, dikkatli çalışanları var. Bunların hepsi gecemizin kalitesini çok arttırdı. Bakalım, şimdi servis için yeni bir tiyatro hazırlanıyor. Acaba neler gelecek? Merakla bekliyoruz. Şimdi sorbemiz geldi muhtemelen. Evet. Bak, bu çok güzel. Burada yapacaklar sorbeyi sanırım. O da güzel bir hazırlık. Little sorbet to refresh the palate based on kiwi. Gold kiwi condiment at the bottom, fresh kiwi and the sea grapes, lemongrass sorbet. Lemongrass, yeah. Çok ilginç bir sorbet. Sorbet biraz daha pütürlü bir tattır. Bu biraz daha dondurma kıvamında. Şimdi tadına bakacağız. Nasıl bunu sağlamışlar anlamaya çalışacağım. Sorbet normalde ekstra şeker içermeyen, dondurmaya benzeyen bir tatlıdır. Meyvenin kendi şekeriyle buzun karışmasından elde edilen bir tatlıdır. Alt tarafında kivi parçaları var. Bakalım sorbenin tadı nasıl? Sorbe zaten çok güzel bir damak temizleyici. Bunu da damak temizleyici niyetine getirdiler. Bir krema tadı var. O krema tadını sorbede nasıl verdiklerini çok merak ettim. Ekstra ne kullandıklarını bilmiyorum. Çok lezzetli bir sorbe. Buzlu bir meyve yediğinizi hissedersiniz. Bu arada sanki bir dondurma yiyorsunuz ama dondurma olmadığı da belli. Limonlu bir sorbe bu. Kiviler de şöyle güzel bir işlem görmüş. Yumuşacık. Rengi yeşilden sarıya doğru. O sitrus sosuyla, yani limonlu sosla bence birlikte yapılmış. Bakalım. Ağızda kayboldu. Muhteşem. Sorbede kullanılan sitrus denen limonlu tatla birlikte kaynatılmış ve tekrar soğutulmuş. Muhteşem. Çok güzel. Kivi hiç daha önce bu şekilde denememiştim. Sadece kividen de alıyorum. En altında da püre haline getirilmiş kivi ve limon içi var. Çok ilginç, güzel bir damak temizleyici. Damak temizleyici geldiğine göre tatlı da gelecek demektir. O zaman damağımızı temizleyelim. Daha önce hiçbir mutfakta profesyonel anlamda çalışmadım. Yaptığım, bana mı güldüler sizce? Yani esas mesleğim bilgisayar programcılığı. Yemek yapmayı, yemek yemeyi çok seviyorum. Aşçılık okullarına gittim. Dünyanın en prestijli okullarından biri olan Le Cordon Bleu'de eğitim aldım. Yorumları doğru yapabilmek adına. Tatlımız geldi. Oh. Thank you so much. You're so kind. Çok mutlu oldum gerçekten. İlk kez profesyonel bir mutfaktan ismim söylenerek bir tabak hazırlandı. Muhteşem. Yani şu güzel, zaten şu sanat eserinin yanına afiyet olsun Şef Kado yazmışlar. Çok duygulandırıcı, güzel bir an. Sevgili kameramanım, çok teşekkür ederim. Benim hayatımdaki, yani gerçekten hiç beklemediğim, çok mutlu olduğum bir an oldu. Hayat böyle bir şey, hiç beklemediğiniz anda böyle güzellikler bazen sizi yakalıyor. O da böyle bir şey oldu. Tekrar güzeller güzeli kameramanıma teşekkür ediyorum. Ve şimdi güzel bir
tatlıyla karşı karşıyayız. Çiçek şeklinde gözüken şey limon sorbe. Alt tarafta da yine limondan elde edilmiş bir püre var. Üst taraftakiler Vasu armutu. Vasu ailesinin Fransa'da kendi çiftliklerinde yetiştirdiği armutlardan geliyor. Dünyanın en kaliteli meyve ve sebzelerini ürettikleri söyleniyor. Tamamen organik, katkısız meyveler, sebzeler üretiyorlar. Bu armut da oradan geliyor. Çok ismini duymuştum, hiç denememiştim. Kısmet bugüneymiş. Bakalım lezzetine şimdi. Şu gördüğünüz kıtırlar da armutun kabuğundan elde edilen, armutun kendi suyuyla ekstra şeker kullanmadan yapılan bir kıtır. Burada dikkat ettiğim şey ekstra şeker hiç kullanmamışlar. Daha önceki sorbede de öyle, bu tatta da öyle. Tamamen meyvenin kendi şekeriyle meydana gelen bir tatlı yaratmışlar. Yanında da kört denen bizdeki lora benzeyen krem kıvamında bir tabak geldi. Mascarpone peyniri limonla fermente ediliyor. Böyle güzel bir tabak meydana geliyor. Ve içinde tabii krema da var. Aynı anda değil, önce birini daha sonra diğerini yemenizi önerdiler. Ama benim şu anda gözümde şu kıtır var. Şu kıtırı özellikle tatmak istiyorum. Bakalım lezzeti nasıl. Burada bir durmak istiyorum. Çok güzel. Yani bunu evde yapabilir miyiz bilmiyorum. Nasıl bir lezzet, nasıl yapmışlar? Keşke tarifini alabilsek. Harika bir tat. Çok ince, kıtır, ağızda kaybolan bir şey ama çok yoğun bir tadı var. Bu bir armutun kabuğu kendi suyuyla birlikte karamelize edilmiş ve kıtırı o şekilde oluşturulmuş. Çok da güzel kokuyor. Çok güzel bir lezzet. Yani bundan şöyle kocaman bir tabak olsa çay yanında böyle kıtır kıtır yersiniz. Muhteşem bir lezzet. Ve şimdi Vasu ailesinin armutuna geldi sıra. Bakalım bu meşhur armut söylendiği kadar var mıymış? Yani bir şey bu kadar övülüyorsa boşuna değildir. Armut da normalde çiğnediğinizde bir mayhoş bir tat alırsınız. O pütür tadı vardır. Armutu çok severim ama tatlısı da olsa, çiğ de yeseniz o mayhoş tat, tatlının sonunda bir ısıran bir havası vardır, bir tadı vardır. Bunda o yok. Tamamen tatlı. O mayhoşluğun gittiğini düşünün, pütürün gittiğini düşünün. Yumuşak kıvamda, şeker oranı çok iyi bir armut. Tabii bir işlem görmüş bir armut bu arada. Kaynatılarak karşımıza getirilmiş. Güzel, çok güzel yani. Bakalım şu daha küçük boyuttaki armuttan ve şu limon püresinden de almak istiyorum. Limon kabuklarıyla birlikte de armut iyi gitti. O da güzeldi. Şimdi dedikleri gibi ferahlatıcı tadı olarak da bizdeki kaymak gibi mascarpone peyniriyle, kremayla ve limonla fermente edilmiş bu tattan almak istiyorum. Zaten mascarpone peyniri bizdeki kaymağa en yakın şeydir. Biz İngiltere'ye ilk geldiğimizde kaymak bulamadığımızda mascarpone peyniri alırdık. Şimdi artık her yerde bulabiliyoruz çok şükür. Ama mascarpone bizdeki kaymak yerine geçebilen bir şey. Limonun o biraz önceki sorbeyi mascarpone'un içinde de kullanmışlar. O çok güzel. Ağzınızda o çok güzel bir tat bırakıyor. Yoğun bir krema ve kremanın hem de mascarpone peynirinin kremsi tadı, limon sorbenin ve sitrus tadının da birleşimi, üzerindeki rende bile, limon rendesi bile çok fark yaratmış. Şöyle çok lezzetli bir şey. Tadına doyamadığım o güzel sorbeden. Ben şimdi geri kalan tabağımı da yavaş yavaş bitireceğim. Bir kahve içeceğim. O zaman afiyet olsun şef olur. One is ganache from Peru, total coconut praline, chocolate cremant, salted caramel and buckwheat, lime and tarragon tart, smoked cream infused with a hay and beef butter. Petit four denen yine ikramlıklar yani amuse-bouche. Şu çok özel. Fransa'dan geliyor. Alain Ducas'ın çikolata fabrikasından buraya getiriliyor. Kara buğdaylı ve bir ganajlı. Ortadaki
limonlu bir tart ve burada da fındık dolgulu kremalı var. Şimdi çayımızı kahvemizi söyledik. Gelmesini bekliyoruz. Bu güzel tatları öyle test edeceğim. Bakalım Americano'da. Böyle bir mutfağa böyle bir kahve yakışırdı. Kahve de çok güzel. Ve an itibariyle tam 4 saat oldu. Dolu dolu geçen 4 saat. Nasıl geçtiğini anlamadığımız bir 4 saat geçirdik burada. Yemekler çok güzeldi. Malzemeler, seçilen yemeklerin uyumu, her şey harikaydı. Kameramanımla benim yemeklerdeki sıralamamız farklı. Ben o deniz tarağına bayıldım. Benim favori tabağım o oldu. Kameramanım en çok o ıstakoz madalyon tabağını çok beğendi. Hepsi çok güzeldi bu arada. Fırın ürünleri genel olarak, yani pasta istasyonu denen kısım yine çok başarılıydı. Güzel yemeğin bir sanat olduğuna inanıyorum. Ve güzel uygulayan yerlerde gerçekten duygulanıyorum. Burası da beni çok duygulandıran güzel bir yer oldu. Restorandan çıktık. Şefe teşekkür etme şansı da bulduk. Sağ olsun çok güzel bir şekilde bizi uğurladı. Şöyle güzel bir çikolatayla hoşça kal dediler ve benim çok sevdiğim bir Fransız hamur işi olan madeleine de verdiler. Bu da böyle güzel bir hatıra olarak anı defterimize yazıldı. Çok keyifli, güzel bir gece geçti. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Bu güzel hediyeler için tekrar teşekkür edip bir sonraki lezzet durağına kadar afiyet olsun Şef Kado.